Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün gelen birçok paket bulunmakta arkadaşlar. Oradaki futbolcuların maksimum seviyelerine ve özelliklerine bakalım. Özellikle de adaylı sözleşmedeki futbolcular önemli. Oradan futbolcu almayı düşünüyorsak özelliklerini inceleyip bir maksimum seviyelerini değerlendirelim istiyorum. Fakat pazartesi günü gelecek olan paket açıklandı. Pazartesi günü Napoli takımının oyuncuları geliyor. İlk olarak onlara bakaraktan başlayalım. Pazartesi günü gelecek Napoli oyuncularında kimler var? Kaleci Meret, Napoli takımının kalecisi. Göbek futbolcusu ve yok edici oyun tarzına sahip olan Frank Zambo Anguissa gelecek. Bu oyuncunun maksimum seviyelerini merak ediyorum. Nasıl olacak? Futbol 2023'te ilk defa gelecek herhalde. Sağ açık futbolcusu Lozano. Defansif orta sahada Lobatka. Orkestra şefi oyun tarzına sahip. Göbeği defansif orta sahası gelmekte. Sağ bek futbolcusu Di Lorenzo. Di Lorenzo zaman zaman gelmişti. Şimdi Napoli takımının neredeyse tüm futbolcuları bu sezon çok iyi oynuyor. Kim Min-jae hız değeri yüksek bir stoper futbolcusu. Daha ilk seviyesinde bile hızı dikkat çekiyor. 75 hızıyla başlayacak. Bazı stoperlerin maksimum seviyesi bile 75'i görmemekte. Diğer özellikleri ve maksimum seviyesi pazartesi açıklanacağı için Kim Min-jae'nin de maksimum seviyesini çok merak ediyorum. Bu sezon Napoli takımında o da çok iyi. Osimhen ilk haliyle bile hızlanma ofansif farkındalığı 80'in üzerinde. Bu sezonun flash isimlerinden birisi kendisi de ve bu sezonun en önemli isimlerinden Kvaratskhelia. Hem Napoli takımında hem de dünyada benim böyle bu sezon en çok merak ettiğim, maçta acaba ne yaptı diye ayrı bir gözle izlediğim isimlerden bir tanesi. Napoli takımının maçını izlemeyi seviyorum ama Kvaratskhelia'yı apayrı bir gözle izliyorum. Acaba gol atabilecek mi? Asist yapabilecek mi? Adam çok güzel adamlar geçiyor. Hatta en son maçta attığı gol efsaneydi. Rakipleri bir o yana bir bu yana yatırdı. Bu kartında da maksimum seviyesi inşallah yüksek olur. Çıkarmayı en çok istediğim isimlerden bir tanesi. Ben Kvaratskhelia'yı bir kere çıkardım. O da en düşük seviyeli kartıydı. 92 miydi neydi galiba? Adaylı sözleşmeye de eklenmişti. Bakalım bu kartında maksimum seviye ne olacak? Napoli takımının maksimum seviyeleri pazartesi sabahı açıklanacak arkadaşlar. Bugün gelen Şampiyonlar Ligi adaylı sözleşmedeki futbolculara bakalım. Burada 5 yıldızlı futbolcular ve 4 yıldızlı futbolcular bulunmakta. 3 yıldızlı adaylı sözleşmeli alınacak futbolcu yer almıyor. Japon tarafında yer alıyor. Defansif orta saha Tchouaméni çok yüksek seviyeli. Paketteki en yüksek seviyeli isim Real Madrid'in defansif orta sahası. Eğer defansif orta sahaya ihtiyacınız varsa 5 yıldızlı adaylı sözleşmenizi bir defansif orta saha futbolcusu için harcayabilirim diyorsanız Tchouaméni'yi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben Tchouaméni ile bu sezon çok fazla maç oynadım. 94'lük bir kart, 2 tane kartı gelmişti hatta. Hem Real Madrid'den çıkardım hem Dünya Kupası Player of the Week'inden. Ben beğeniyorum. Rakip takımın pas aralarına iyi girmekte. İyi top kazanıyor. Ayağı da güzel. Zaman zaman gol atıyoruz ama golleri de fazlaca kaçırabiliyor. Tabii ben ondan gol atmasını değil de daha çok top kazanmasını ve oyuna topu iyi sokmasını istiyorum. Onları gayet güzel yapıyor. Bu Tchouaméni'nin gelen kartına bakalım. Bu en yüksek seviyeli kartı. 96'ya kadar çıkıyor. Takımımızda kaç seviyeyi görmekte? 98. Defansif özellikleri çok iyi. Hızı var. Hızda tabii biz kendimiz istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Şut gücü, sıçrama, fiziksel temas, dayanıklılık, alçaktan pas, yüksekten pas. Bir defansif orta saha için gerçekten güzel değerler. Tam orta saha oyun tarzına sahip. İki ceza arasında gider gelir. Ben Tchouaméni'nin şu huyunu çok seviyorum. Topu kazandım, hücuma çıkıyorum. Bakıyorum Tchouaméni de rakip sahaya doğru koşuyor. Rakip cezalarının önüne kadar da gelir. Hücuma katkı vermeye çalışıyor. Benim beğendiğim isimlerden biri. Zayıf ayağı ne yazık ki kötü. Hani pek kullanmıyor da kendisi. Sonra baştan başlayacak olursak. Burada Sergio Ramos var. 94 seviyeye kadar çıkıyor. Hızlanması çok düşük. Defansif özellikleri çok iyi ama biz bu adama hızlanma basmamız lazım. Takımımızda ise takım oyun tarzımız 100 olursa 97'ye kadar çıkmakta. Hemen yan tarafta maç biletindeki Pepe. Bu maç biletinde satılıyor arkadaşlar. 92. Kadromuzda ise 94. 5 yıldız adaylı sözleşmeyle Perisic satılmakta. 5 yıldız adaylı sözleşme verilir mi? Ben vermezdim Perisic'e. 92 seviye. Kadromuzda 95. Tam bir görev adamı. Hırvatistan milli takımında ya da oynadığı takımlarda ne görev verirse elinden geleni yapıyor adam. Ama ben 5 yıldız adaylı sözleşmemi şahsen harcamazdım Perisic için. Burada kaleci Ederson var. 95 seviye, paketteki en yüksek seviyeli isimlerden birisi kendisi. Peki takım oyu tarzımız 100 olduğunda kaça kadar çıkıyormuş? 97'ye kadar. Kalecilik özellikleri bu şekilde ama belki savuşturmasından biraz alınıp yakalamaya ya da sıçramaya basabiliriz.
Sıçrama değeri 77'de kalmış. Boyu 1.88 kendisinin. Savuşturma özelliği yüksek olmuş. Oradan birazcık alıp ya zıplama ya da yakalamaya ben şahsen verirdim. Diğer isim gizli forvet Kore'ye bu 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınabiliyor. 91'den 94'e kadar çıkmakta. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma değerleri iyi. Pasları 75-73. Hızı da var en azından. 10 numara oyun tarzına sahip. Kenarda, GF'de, ofansif orta sahada, sol kanatta kullanabiliyoruz. Sonra sağ açık Rafa Silva bu 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınmakta. Keşke 4 yıldızlıyla olsaydı. 94'e kadar çıkıyor. Hız hızlanması çok yüksek olan bir futbolcu. Top sürmesi de var. Bitiriciliği 75, falsosu 71. Yüksek tempası çok düşük. Orta yapmak falan istesek dağlara taşlara orta yapabilir. Ama çok hızlı bir futbolcu. PES zamanında daha da hızlıydı bu adam. Hala hızından çok bir şey kaybetmedi. Maç biletinde Diego Jota yer alıyor. 94'e kadar çıkmakta. Hani belki maç biletinden almayı düşünüyorsak özellikleri bu şekilde. Birçok şeyden var aslında. Santrafor'da, GF'de, sol açıkta, sol kanatta en yüksek haliyle oynamakta. Sahte koşucu oyun tarzına sahip. Aslında iki ayağı da iyi, zayıf ayak yeteneği bayağı yüksek. Hızlanma, şut gücü, sıçrama, topla olan ilişkileri iyi seviyelerde ama pasları bayağı kötü. Pas değerleri biraz daha yüksek olsaydı falsosu 78. Devam ettiğimizde burada 4 yıldızlıya satılan ofansif orta saha Van Aken var. 10 numara oyun tarzına sahip. Ofansif orta sahada ve göbekte en yüksek haliyle oynuyor ama hızlanması çok düşük. Bir önceki pakette de yine ofansif orta sahanın hızlanma değeri çok düşüktü. Özellikleri bu şekilde. Belki başka bir 4 yıldızı da alınabilir. Burada benim merak ettiğim Ndombele. Özellikle ben PES zamanında kullanıyordum. O zaman Tottenham takımından kartını çıkarmıştım. Güçlü fiziğiyle iyiydi. Bu kartında seviye 91'den 94'e kadar çıkmakta. Defans özellikleri çok yüksek olmamış. Belki top sürme, top kontrolünden filan alınıp biraz daha defans özellikleri de basılabilir kendisine. Çünkü sol taraftaki özellikleri çok yüksek ama orta kısım bayağı düşük kalmış. Hızlanması da orta saha futbolcusu için gayet iyi. Tam orta saha oyun tarzına sahip. Şimdi burada bir Tchouaméni olduğu için yani arada dağlar kadar fark var kendisiyle. Tchouaméni'ye bakmıştık. Enzo Fernandez devre arasında flash bir bonservis ücretiyle Chelsea takımına transfer oldu. Kendisini Player of the Week'e ya da Club Selection gibi yerlere beklerken Konami adaylı sözleşmeye getirdi. 94 seviyeye kadar çıkıyor. Yıldız isim. 94'ten de kadromuzda 96'ya kadar çıkmakta. Defansif orta sahada 96, göbekte 96, sol bekte bile oynatabiliriz 91'lik haliyle. Ofansif orta sahada 91, diğer bölgelerde çok düşüyor. Hızı 86, hızlanması biraz düşük. Şut gücü var, ceza sahası atışından şut çekebiliriz. Ben daha düşük seviyeli Dünya Kupası'ndan çıkarmıştım. Ceza sahası atışından bayağı iyi vuruyordu. Pasları çok güzel, alçaktan yüksekten pası var. Bitiriciliği düşük, falso değeri düşük. Defansif özelliklerinde de farkındalık bayağı bir düşük. Agresifliği en azından var. Tam orta saha oyun tarzına sahip. Bakıldığında da mücadele ruhu, anında şut, uzak mesafe plaseci, hafif yüksekten pas ve diğer becerileri bu şekilde. Birazcık daha iyi yapsalardı. Biraz da ama bu haliyle de iyi. Yine de belki birazcık pastan filan top tutmadan alıp başka yerlere. Enzo Fernandez'ten ne istiyorsak o tarafa doğru birazcık özellikleri kaydırabiliriz. Sağ bek futbolcusu Dest var. Eski Barcelonalı. 4 yıldızlı adaylı sözleşmeli alabiliyoruz. 91'den 93'e kadar çıkıyor. Bu futbolcumuzun hızlanması çok yüksek. Şut gücü 84, dayanıklılığı 85. Defansif özellikleri de kötü değil. Bazıları iyi. Bir sağ bek futbolcusu kendisi. Tabi savunmasının iyi olmasını isteriz. Sağ bekte, sol bekte ve sağ açıkta en yüksek haliyle oynamakta. Yüksekten pası 77, alçaktan pası 80. Çift vuruş çalım becerisi var. Yerine ortası var. Rabonası var. Güzel becerileri de var kendisinin. Ve burada Bayern Münih'in genç santraforu var. Biz zamanında bu genç futbolcuyu marketten alıp denemiştik. Bu sefer 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle satılıyor kendisi. 91'e kadar çıkmakta. Sağ açıkta 91, santraforda 91. Hızlanma değerleri çok iyi. Biz kendisini oynadığımızda nasıl oynadığını çok hatırlayamadım. Goller atmış mıydık acaba? Bir dönüp o maç videosuna bakmam lazım. Belki de iyi maçta oynamışızdır. Ofansif farkındalık, bitiricilik 80 ve 82. Falsos da 82. 17 yaşında. Çok genç kendisi. 1.83 boyunda. Belki Bayern Münih kadrosu kuruyoruzdur. Etkinliklerde Bayern Münih'le oynuyoruzdur. Oralarda da değerlendirebiliriz. Hızlanması da gayet güzel. Fiziksel temas düşük kendisinin.
Burada biz her futbolcuya baktık galiba arkadaşlar. Şeye bakalım, Player of the Week'teki isimlere takımımızda kaç seviyeye kadar çıkıyor. Mesela orada Simons var. İlk olarak Simons'a bakalım. Bu kartını çok merak ediyorum. 92 seviye. Kadromuzda ise 94'e kadar çıkıyor. Genç futbolcu. Bu futbolcunun önü çok açık. İlerleyen yıllarda ya da aylarda daha da yüksek seviyeli kart olacaktır. Beğeniyorum kendisini. 10 numara oyun tarzına sahip. Geçmişte biz adaylı sözleşmeli almıştık. 89'du galiba değil mi arkadaşlar? 3 yıldızlı adaylı sözleşmeyle satılıyordu. Fiziksel teması onun da gerçekten kötüydü. Bir darbede dağılıyordu ama çalım becerisi falan iyiydi. Hatta çok güzel bir gol atmıştı. Doğru, sol çaprazdan girmiştik. Sol ayağıyla enfes bir gol atmıştı deneme maçında. Sağda birçok yerde oynayabilmekte. Santrafor, gizli forvet, ofansif orta saha, göbek, sol kanat. 94'lük haliyle oynuyor. Birçok özelliği 80'in üzerinde. Tabii kadromuzdaki haliyle, 94'lük haliyle. Hız, hızlanma, şut gücü, dayanıklılık, denge, paslar da var, bitiricilik de var. Falsosu 78, çalım çift vuruş var. Süper yedek falan yok kendisinde. Diğer becerileri de bu şekilde. Yani gelirse kullanılabilecek ya da yedeklerde tutabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Tabii onun bölgesinde çok yüksek seviyeli isimler var ama ben aynı futbolcularla oynamaktan da sıkılıyorum. Böyle farklı isimler de istiyorum. Kaleci Sirigu 90 seviye. Kadromuzda 92. Tabii kalecilik özellikleri bu şekilde kendisinin. Ofansif orta sahaya bakalım. Blink 90'dan 93'e kadar çıkıyor. Becerileri bunlar. Yani çıkarsa çok sevineceğimiz oyunculardan biri değil. Burada en yüksek seviyeli isim Pavard 94. Kadromuzda 96. Defansif özelliklerinde agresiflik dışında diğerleri yüksek. Hız hızlanması 83-76. Pasları var. Kendisini sağ bekte kullanabiliyoruz. Sağ bek stoperde en yüksek haliyle oynamakta. Burada ilginç kartlardan bir tanesi Chelsea takımının sol kanatı, sol beki Chilwell. Sol kanat kartı olarak geldi. Sol bekte kullanabiliyoruz. Oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Şimdi sol beke çeksek yaratıcı oyun kurucu oyun tarzıyla oynamayı deneyebiliriz. Hani çıkan arkadaşlarımız deneyebilir. Nasıl oynayacak? Hız, hızlanma, şut gücü, sıçrama, dayanıklılık var. Yüksek tampası var. Defansif özellikleri çok yüksek değil kendisinin. Yerin ortası da var. Sol bekte, sol kanatta kullanabiliriz. Burada Rafinha yer alıyor. Önemli bir isim. Hız, hızlanma, çalım bu futbolcumuzda bulunmakta. Bitiriciliği 78, falsosu 81. Sağda ve solda kendisini kullanabiliyoruz. Takımımızda ise 96'ya kadar çıkmakta. Çift vuruş gibi önemli bir çalım becerisi var ama bir ton çalım var kendisinde. Güzel bir isim. Ben Rafinha ile oynamayı seviyorum. Özellikle formda olduğunda. Rahmani 91. Bir stoper futbolcusu. Oyun kurucu oyun tarzına sahip. Zorlanırsak sağ bek sol beki de çekeriz. Biraz daha seviye düşüyor. Kadromuzda 94. Defansif özellikleri böyle. Çok böyle aman aman bir futbolcu değil kendisi. Paketin yüksek seviyeli isimlerinden birisi ise Arsenal takımının santrafor kartına sahip ismi Trossard. Solda, santraforda, GF'de, ofansif orta sahada, sol kanatta birçok yerde oynayabilmekte. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. Ben Arsenal takımının yaptığı transferler içerisinde en beğendiklerimden kendisi. Önemli bir hamle oldu. Şampiyonluk yolunda devre arasında iyi takviyeler yaptılar. Defansif orta sahada Jorginho'yu aldılar. Trossard galibiyet getirebilen oyunculardan bir tanesi. Kilit çözüyor. Kapalı savunmaları da açabiliyor. Çalım becerisi de çok iyi. Asisti var, golü var. Skoru tabela değiştirebilen bir isim. Ki 3 tane asist yaptı son maçta. Güzel özellikleri de var kendisinin. Kadromuzda ise 96'ya kadar çıkmakta. Becerileri de bunlar. Diğer futbolcumuz sol açık. 90. Solda sağda kanatlarda kullanabiliyoruz. 93'e kadar çıkıyor. Hız hızlanması var. Şut gücü var. Dengesi var. Dayanıklılığı 78. Pasları çok yüksek değil. Duran top falso değeri ama yüksek. Verimli kanat oyun tarzına sahip. Süper yedek var mı diye baktım, yok ama ölü yaprak vuruşu var kendisinin. Santraforumuz Openda. Bayağı gol attı bu hafta son maçta. 95 fırsatçı golcü. 1.77 boya sahip, 22 yaşında, çok genç bir isim. Hız hızlanması çok yüksek, 93-95. Bitiricilik 84, ofansif farkındalık 82. Çok iyi değil. Şimdi Lewandowski, Mbappe gibi isimler yer alıyor orada çok yüksek seviyelerde. Ama 80'in üzerinde kendisi. Sol açıkta GF'de 90 seviyede oynamakta. Sıçraması 84, fiziksel teması 79, kafa vuruşu 77'miş. Süper yedek. Süper yedek olması iyi oldu. Kenarda tutabiliriz. Oyuna ikinci yarı kendisine atabiliriz. Sağ kanat futbolcusu Frimpong var. Çok hızlı bir isim ama oyun tarzı 10 numara. Sağ bekte de kullanabiliyoruz. Şimdi çıksa sağ bekte bir 10 numara oyun tarzına sahip futbolcuyu denemiş oluruz.
95'e kadar çıkmakta. Top sürmesi de yüksek. Hız, hızlanma, denge, dayanıklılık çok yüksek değerlerde. Birçok becerisi var. Çalım becerisi var kendisinin. Geçen hafta bir önceki Player of the Week'te Diaby, şimdi de Frimpong, Bayer Leverkusen takımının sağ kanat futbolcuları üst üste geldi. Simons'a da bakmıştık. Hepsine baktık arkadaşlar. Herhalde eksik kalmadı. Pazartesi gelecek oyuncular da Napoli takımının oyuncuları. Bugün gelenler de bunlar da. Bir de menajerlerden ben şeyi gördüm. Paris Saint-Germain takımı 4-2-2-2 dizilişine geçmiş. Şu an oyundaki tek 4-2-2-2, iki ofansif orta sahalı dizilişe sahip takım Paris Saint-Germain. Eğer bu tarz bir diziliş arıyorsak Paris Saint-Germain takımını seçebiliriz. 4-2-4 dizilişi yine gelmedi arkadaşlar. İlk ona bakıyorum. Sağ açık, sol açık, 2 santraforlu. O diziliş yok. Mesela 3 ofansif orta saha diziliş var mı diye baktığımızda o da bu hafta gelmedi. Böyle farklı dizilişlerden. Dikkatimi çeken diziliş buydu. Ben yine diğer dizilişlere bakacağım. Sonraki videolarımızda o dizilişlere de değinmeye çalışırım. Bir de kanalımızın Discord'unda Ramazan ayına özel bir turnuva başlatıyor arkadaşlar. Yarına kadar katılım devam etmekte. Son gün Cuma, yarın. Katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa hem Discord'daki etkinliklere, diğer turnuvalara Discord'umuza da katılabilirler. Turnuvayla ilgili de arkadaşlarımız güzel bir video hazırlamışlar. Bu tarz turnuvalar Discord'umuza da devam etmekte. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.